Burası Karakalpakistan, Özbekistan'a bağlı özerk bir cumhuriyet. 2022'ye kadar varlığını Orta Asya dışında çok az kişinin bildiği Karakalpakistan, birkaç gün içinde halk huzursuzluğunun merkez üssüne dönüştü ve tüm dünya tarafından bilinir hale geldi. Ocak ayında Kazakistan'da meydana gelen olaylardan sonra Özbekistan'da hükümet kendine sağlam zemin hazırlamak için anayasa değişikliğine gitmeye karar verdi. 170 maddeden oluşan değişiklik içinde en önemli madde, Cumhurbaşkanının görev süresinin 5 yıldan 7 yıla uzatılması vardı. İkinci önemli değişiklik ise Özbekistan'a bağlı olan özerk bölge Karakalpakistan'ın egemen statüsünün kaldırılması ve halkının bir iç referandum yoluyla Özbekistan'dan ayrılması yasaklanacaktı. Böylece yeni anayasaya göre Karakalpakistan tamamen Özbekistan'a bağlanacaktı. Ancak binlerce kişinin sokaklara döküldüğüne dair görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Ardından Telegram gruplarında gerçekliğini doğrulaması zor olan kanlı görüntüler yayılmaya başladı. Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, bölgedeki tüm bu isyanlardan sorumlu olarak devlet başkanına bilgi vermeyen Karakalpakistan parlamentosu milletvekillerini suçladı. Halkın seçim özgürlüğünü kısıtlayan değişikliklere karşı olduğunu söyledi. Özbekistan lideri Karakalpak halkı memnun olmazsa tek bir madde bile değişmeyecek vurgusunu yaptı. Salgina e'tirozim mana shu o'zlaring bosh bo'lib, o'zlaring buni tashabbus bilan chiqib, o'zlaring qo'l qo'yib, o'zlaring so'zga chiqib, o'zlaring tasdiqlagansizlar. Men har safar ochiqman. Nima telefon qilib menga aytmading? Men shunday odam xalq norozi bo'lsa, bironta modda o'zgarmaydi hech qachon. Çatışmalarla ilgili bilgiler yalnızca sosyal ağlarda bulunabilir. Bölgenin başkenti sayılan Nukus'taki ayaklanmalardan birkaç gün önce Özbek makamları Karakalpakistan genelinde mobil internet erişimini kısıtladı. Bu nedenle bu videoların tam olarak ne zaman çekildiğini belirlemek neredeyse imkansız. Yine de görüntülere bakılırsa huzursuzluk geceler boyunca artarak devam etti. İnternette Nukus sokaklarından birinin kelimenin tam anlamıyla kanla kaplı olduğu bir video yayıldı. Ancak daha sonra adli tıp uzmanları kalabalığı dağıtmak için kırmızı renkli su kullanıldığını açıkladı. Bölge uzmanlarına göre göstericileri daha sonra tespit etmek için tazikli sulara boya eklemek standart bir uygulama. Peki son dönemde Türkistan bölgesi ardı ardına çalkantılı dönem geçiriyor. Ocak ayında Kazakistan, şimdi de Özbekistan. Olayların arka planını merceğe almadan önce geçmişe bir göz atalım. Karakalpakistan, Türkistan'ın merkezinde Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan'la çevrili bir bölge. Kadim Harizm topraklarının önemli bir bölümüne ev sahipliği yapıyor. Karakalpak adı Kara ve Kalpak yani şapka kelimelerinin birleşmesinden oluşuyor. Eski yurtlarının Kazan ve Astrahan arasındaki Volga kıyıları olduğu, oradan bugün bulundukları Amudarya çevresine göç ettikleri biliniyor. Etnik olarak Türklerin Kıpçak boyundan gelen Karakalpaklar, Amudarya Nehri etrafında yarı göçebe bir hayat sürerken son birkaç yüzyılda yerleşik yaşamaya geçerek nehrin güneydoğusunda bulunan Buhara Hanlığı ile defalarca savaşmışlar. Hatta bir dönem Karakalpakların Harizm Hanları Taşkent'i kendi hükümranlığı altına dahi almışlar. Karakalpaklar önce aynı soydan olan Kazakistan'a ve ardından ufak bir şive farkı ile aynı Türkçeyi konuşan Özbekistan sınırlarına dahil edilirken Sovyet iktidarı bölgede etnik çekişmeleri kullanarak bu değişimleri Moskova'ya zorunlu bağlılık sağlamak için kullanma amacındaydı. Bu nedenle 1991'de Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle başlayan dönem Karakalpaklara yeni umutlar verdi. Daha 1990 Aralık ayında bölge halkının talebi üzerine dönemin yerel siyasetçileri bağımsızlık ilan ettiler. Akabinde 1991'de kendi bayraklarını yükselten Karakalpaklar kendi başkanlarını seçerek bağımsız parti ve yapılanmalarını oluşturdular. Dönemin Karakalpak siyasi elitleri ve halkı arasında 3 farklı seçenek etrafında geniş müzakereler yapıldı. Birinci seçenek etnik yakınlığıyla bilinen Kazakistan'la birleşmek, ikincisi komünist rejimden kurtulan ve demokratikleşen Rusya ile devam etmek, üçüncüsü tam bağımsız bir devlet kurmaktı. Üçüncü seçeneği tercih eden Karakalpakistan bağımsızlığını ilan etti. Ancak vizyonu ve yönetim tecrübesi olmayan siyasiler arasında yaşanan ihtilaflar Karakalpakistan'ın bağımsızlığını kısa sürede yitirmesine sebep oldu. Özbek lider İslam Kerimov iktidarının ilk dönemlerinden itibaren Karakalpak Türklerinden bazı şahsiyetleri başkent Taşkent'te yüksek makamlara getirmeye başladı. Bu hamlenin amacı bu kişiler aracılığıyla Karakalpakların Özbeklerle birlikte tek devlet çatısı altında yaşamalarını garanti altına almak ve bu yapının avantajlı olduğunu Karakalpaklara ikna etmekti. Kerimov, Karakalpaklara geçici süre için Özbekistan'la birleşmeyi ve birlikte ülkelerini kalkındırmayı, eğer bu birlik beraberlik olumlu sonuç vermezse yapılacak bir halk oylamasıyla bu birlikten ayrılabileceklerinin garantisini verdi. Nihayetinde
1993'te Karakalpakistan yetkilileri Özbekistan'la 20 yıllık süreyle birleşme anlaşması imzaladılar ve her iki taraf kendi anayasalarında bu duruma uygun düzenleme ve değişiklikleri yaptı. Bu anlaşmaya göre anlaşmanın süresi bittiğinde yani 2013'te taraflar yeniden ya süreyi uzatacaklar ya da referandum yoluyla Karakalpakistan halkı Özbekistan'dan ayrılacak ve ülke kendi kaderini kendi tayin edebilecekti. Kerimov döneminde uygulanan baskı politikaları bir yana, ikili anlaşmayla öngörülen birçok hususun sadece kağıt üzerinde kalması Karakalpaklar için yolun sonunu göstermekteydi. Taşkent'e bağlı olmaya dair istekleri giderek azalan Karakalpaklar, bağımsız bir ülke olmanın yollarını her zaman aradılar. Ancak iç çekişmeler, yetersiz tecrübe ve dışarıdan gelen bir güç için tampon bölge olarak kullanılma tehlikesi karşısında bağımsızlık istekleri hep donduruldu. Bugün burası yüz ölçümü 170 bin kilometre kare, nüfusu yaklaşık 2 milyon olan, dünyada fazla tanınmayan bir bölge. 35 milyonluk Özbekistan'da az nüfusa sahip olmasına rağmen ülke topraklarının %40'ını alıyor. Karakalpakistan gerek ekonomik gerekse zengin yeraltı kaynaklara bakımından büyük bir potansiyele sahip olduğu için sadece bölge ülkeler arasında ilişkilerde değil, büyük güçler için de arzulanan bir bölge. 19. yüzyılda başlayan Rus yayılmacılığı 1920'lerden sonra komünist ideolojiyle birleşerek tüm Türkistan'ın kanlı biçimde istila edilmesi ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin kurulmasıyla neticelendi. Karakalpakistan bölgesinin kaderi de bu dönemde çizildi. 1919'da Kırgızistan'a dahil edilen bölge 1925'te Kazakistan'a verildi. 5 yıl sonra ise doğrudan Moskova'ya bağlandı. Ancak bir süre sonra yapılan bir düzenleme ile 1936'da Özbekistan'ın idaresine verildi. Böylece yıkılmış Harezm Hanlığı toprakları ve halkı olan Karakalpaklar Moskova'nın kararıyla kendilerini Özbekistan'ın bir parçası olarak buldular. Bölge yönetimindeki bu değişimler yerel halkın isteği ve menfaatleri gözetilerek değil, Moskova'nın komünist ideolojisi ve onun bölgedeki çıkarlarını kuvvetlendirmek amacıyla yapılıyordu. Bugün Karakalpakistan kartını Özbekistan'a karşı dış güçler de kolaylıkla oynayabilir. Nitekim Karakalpak halkıyla aynı soydan gelen Kazakistan, Özbekistan'la aktif rekabet içinde bulunuyor. Bölgede Rusya'nın Lukoil şirketi aktif petrol ve doğalgaz yatırımları ve çalışmaları yapıyor. Bu da yerli halkın en önemli istihdam ve gelir kaynağı. Tüm bu nedenler Özbekistan için Rusya ve Kazakistan'ı bağlayıcı unsurlar haline getirmekte. Özbekistan topraklarının 1/3'ünü oluşturan Karakalpakistan'da bugün dünyanın haberdar olmadığı birçok sorun yaşanıyor. Doğal kaynaklara ve pamuk üretiminde zengin olmasının aksine halkı fakirlik seviyesinde yaşıyor. Bölgeden gelen kaynaklara göre Özbekistan'ın bu bölgeye olan tutumu zaman içerisinde daha da sertleşti. Bu durum doğal olarak bölge halkının Özbekistan hükümetine olan tutumunu da değiştirdi. Böyle bir ilişki ne Özbekistan'ın ne de Karakalpakistan bölgesinin işine gelir. Aksine bölgeyi her zaman avucunun içinde tutmak ve istediği gibi yönlendirmek isteyen güçlerin işine yarar. Özbekistan, Türk dünyasında Rusya ile herhangi bir ittifaka üye olmaksızın ilerleyen tek ülke. Bu durum Moskova tarafından her zaman ağır eleştirilerle karşılandı. Şimdi de Özbekistan'ın yumuşak karnı Karakalpakistan'da olaylar meydana geldi. Bu sorunun gelecek günlere taşınmaması için Özbekistan politikalarını bir kere daha gözden geçirip yeni strateji ve taktikler belirlemesi gerekiyor. Zira Karakalpakistan, Özbekistan ve bölge ülkeleri açısından son derece önemli. Böyle bir ilişki ne Özbekistan'ın ne de Karakalpakistan bölgesinin işine gelir. Aksine bölgeyi her zaman avucunun içinde tutmak ve istediği gibi yönlendirmek isteyen güçlerin işine yarar. Özbekistan, Türk dünyasında Rusya ile herhangi bir ittifaka üye